İç ticaret. Konuyu toptancılar, perakendeciler, süpermarketler, bakkallar üzerinden ele alalım. Mevcut durumda bir virüs gibi hızla yayılan süpermarketler rekabeti bırakıp aralarında anlaşmakta, değişik oyunlarla, yüksek fiyatlarla, fahiş karlarla satış yapmaktadır. Büyük market zincirlerinin birçok şubesi bulunmaktadır. Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası'nın Profesör Doktor Hasan Ayaydın'a hazırlattığı Zincir Mağazalar Raporu. Tespitler ve öneriler. 2021 raporunda A101, BİM ve Şok indirim marketlerinin 26.843 adet şube ile zincir market piyasasının %70'inden fazlasına sahip oldukları görülmektedir. Bu tekelleşme değil de nedir? Bunun önlenmesi için yapılması gerekenler, bütün perakende sektörlerde uygulanabilir. Bir marketin bir ilde ve ülke genelinde toplam şube sayısı 100 olabilir, sınırlanmalıdır. Bu sayının üzerinde açılan marketler sadece bayilik olarak açılmalıdır. Bayilerin ana şirketler ile herhangi bir yakınlığı olamaz. Şube sayısı 1000'i geçtiği zaman şirket borsada en az %80 oranında halka açıklık oranına sahip olmalıdır. Satılan bütün paketli ürünlerde ürün satış fiyatı belirtilmelidir. Ürün fiyatı zamlansa bile paket üzerindeki fiyat geçerlidir. Bu stokçuluğu da önleyecektir. Paketli olmayan ürünlerde de devlet tarafında il bazında yayımlanan son kullanıcı satış fiyatları uygulanmalıdır. Üretimi Türkiye'de yapılan bütün ürünlerin katma değer vergisi oranları, ithal edilen ürünlere göre daha düşük belirlenmelidir. Yerli Adana karpuzun vergisi %1 iken İran karpuzunun vergisi %10 olmalıdır. Bu hem yerli üretimi teşvik eder, hem de üreticilerimizi destekler. Marketin olduğu ilde üretilen ürünlerin vergisi, farklı ilde üretilen ürünlere göre düşük belirlenmelidir. Yine karpuz örneği verirsek, Adana karpuzunun vergisi Adana'da %1 iken İstanbul'da %10 olmalıdır. Bu üretimin ülke içerisinde dengeli olarak yapılmasını sağlayacaktır. Kırsalda, köy, mezra, yaşayan kişilerin ürün ve hizmetlere seyyar marketlerle erişmesi sağlanacaktır. Hizmet sıklığı talebe göre haftada veya ayda bir gün olarak belirlenebilir. Eczanelerde uygulandığı gibi açılacak market sayısı ilçe bazında nüfusa göre sınırlandırılmalıdır. Yeni açılacak marketlerin elde ettiği kazancın %10'u 10 yıl süreyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'na aktarılmalıdır. Tabii ki bu fonda elde edilen gelirler de gerçekten ihtiyaç sahiplerine aktarılmalıdır. Sosyal devlet olmanın gereği budur. Un ve un mamulleri ile ilgili il bazında satış fiyatları belirlenmelidir. Ekmek özellikle ana gıda maddesi olduğundan fırınlar ile ilgili düzenleme yapmak şarttır. Mevcut fırınlar kapatılarak modern ekmek fabrikasına dönüştürülmelidir. Fırıncıların mevcut ciroları oranında bu fabrikalara ortak olması sağlanmalıdır. Bu kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerin satılmasını sağlayacaktır. Her market belli bir ürün grubunda satış yapacaktır. Gıda marketlerinin gıda, temizlik maddesi dışında elektronik, tekstil ve benzeri ürün satışı yasaklanmalıdır. Bu marketler araba bile satıyor, sizce doğru mu? Araba satılacaksa galericiler satsın. Elektronik ürün satacaksa elektronik ürün satan marketler satsın, olması gereken bu. Böylece hem rekabet korunacak hem de kalite artacaktır. Tekelleşmenin önlenmesi için toptancılarda marketlerde olduğu gibi hacme göre sınırlanmalıdır. Örneğin bir un toptancısı yıllık 5000 ton un alım satımı yapabilir. Böylece hem sektörden nemalanan aile sayısı artar, hem de tekelleşme önlenir. Yine illerin nüfuslarına göre o ilde kaç toptancı olacak bu belirlenebilir. Perakendeciler ve toptancılar ürünlerin sağlıklı bir şekilde saklanması, stokçuluğun önlenmesi için ürün türüne göre hizmet veren bağımsız depolama hizmetlerini kullanmalıdır. Toptan olarak satılan ürünlerin satış fiyatları, il ve ürün bazında haftalık olarak belirlenmelidir. Hacimden bağımsız olarak küçük işletmelerinde, bakkallar ve benzeri, bu fiyatlardan ürün almaları sağlanmalıdır. Tekelleşmeyi önlemek amacıyla ticari işletmelerin cirolarına ve kar oranlarına göre gelirler vergisi belirlenmelidir. Ciro ve kar arttıkça vergi oranı yükselmelidir. Dış ticaret. Dış ticareti ürün, hizmet cinsi ve fiyatı, üretim miktarı, kalite ve talep belirler. Yani uygun fiyata, kaliteli ürün üretebilirseniz bunun alıcısı mutlaka olur. İhracat yapabilirsiniz. Üretemediğiniz veya yetersiz üretilen ürünleri de ithal edersiniz.
Sağlıklı bir dış ticaret ile cari açık sorunu önlenebilir. Bunun için yapılması gerekenler: kalitesiz ve sağlıksız ürünlerin ithalatı ve ihracatı önlenmelidir. İhracatın yoğun olduğu sektörlerde rekabetin sağlanması için ihtiyaç duyulan desteklemeler sağlanmalıdır. Tekstil sektörü mesela bitmek üzere bu önlenebilir. Rekabetin sağlanması için sektörlerin ihtiyaç duyduğu hammadde ve enerji gibi girdilerde gerekliyse destekleme yapılmalıdır. Ürünler, hizmetler ile ilgili kalite standartları sağlanamıyorsa ticaretine, ithalat, ihracat, iç ticaret, izin verilmemelidir. Örneğin sebze, meyve ihracatı, ithalatı, bu ürünler gümrüklerde numune alınarak son kontrolü yapılmalıdır. Eğer ürün standartları karşılamıyorsa imha edilmelidir. Dış ticaret açığımız olan ülkelerle ihracatın artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalı. Bu sağlanamıyorsa, üretim yerine göre ithal edilen ürünlere ek gümrük vergisi uygulanmalıdır. Dış ticaret fazlamız olan ülkelerin ithalat gümrük vergileri düşürülmelidir. Yani kim bizden bir şey alıyorsa biz de ona öncelik vermeliyiz.